Soğuk Savaş'ın zirvesinde Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yarım yüzyıllık bir güvensizlik, entrika ve husumet varken neredeyse herhangi bir işbirliği biçimi düşünülemezdi. Küba füze krizi sırasında uluslar nükleer savaşın eşiğine gelmişti ve ABD uzun süren Vietnam Savaşı'na karışmıştı. Bununla birlikte 1970'lerin başlarında oldukça yüklü siyasi gerilimler azalmaya başladı. Garip bir şekilde uluslararası rekabetin bir zamanlar en hararetli olduğu bir sınırda, yani uzayın keşfinde bir yakınlaşma fırsatı doğdu. Amerikalılar 1969'da Apollo 11 ile Ay'a ilk insanı ayak bastırmayı başarırken Sovyetler 1970'te Salyut Uzay İstasyonu programına ağırlık vermeyi tercih etmişti. Her iki hükümet de uluslar arasındaki ilişkiler sanatı olan siyasi bir yumuşama yolu izlemeye karar verdi. 1970 sonbaharında ABD'deki NASA ve Sovyetler Birliği'ndeki muadili Sovyet Bilimler Akademisi ortak bir görevle ilgili olarak karşılıklı iletişimde bulundular ve iki devletin hükümetleri destek vererek bu girişimi hızlandırdı. Nisan 1972'de ülkeler uzayın barışçıl amaçlarla keşfi ve kullanımında işbirliğine ilişkin anlaşmayı imzaladılar. Belgede 1975 yılına kadar Apollo-Soyuz test projesini başlatma taahhüdü de yer alıyordu. Ama yine de gerçek ve mecazi olarak inşa edilecek köprüler vardı. Her iki ülkenin de uzay programlarında başarılar olduğu gibi trajediler de yaşanmıştı ve uzay araştırmalarına yaklaşımları oldukça farklıydı. Sovyet kozmonotları otomasyona bağımlıydı ve bir sistem arızalandığında görevi iptal etme ihtimalleri yüksekti. Amerikan astronotları ise uzay araçlarının kullanımı konusunda oldukça eğitimliydi ve NASA görevleri başarıyla yürütmek için insanın karar verme kapasitesine güvenmeyi seçmişti. Apollo uzay aracı kimileri tarafından bazen Apollo 18 olarak anılmasına rağmen aslında bu görev için herhangi bir sıra numarası verilmedi. Bu da Apollo programının sona ermesi sırasında yeniden numaralandırılan Ay göreviyle karıştırılmasına neden oldu. Sovyet uzay aracı ise sadece Soyuz 19 olarak adlandırıldı. Operasyonel engellerden biri de Amerikalıların saf oksijen atmosferinde görev yaparken Sovyetlerin uzay kapsülünün içinde oksijen-nitrojen karışımını kullanmasıydı. Lojistik olarak uygun bir kenetlenme odasının geliştirilmesi sorunluydu. Mesafe ve iletişim engelleri yüz yüze işbirliğini daha karmaşık bir hale getiriyordu. Nihayetinde androjen periferik kenetlenme sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nde Ruslarla birlikte ortaklaşa geliştirildi ve inşa edildi. Görevin temelinde Apollo komuta ve hizmet modülüne Soyuz 7K-TM uzay aracının kenetlenmesi yatıyordu. Mürettebat ayrıca birbirlerinin uzay araçlarının içinde çalışmalarına izin vererek pozisyon değiştirecekti. 15 Temmuz 1975'te fırlatılmadan önce Amerikalı mürettebat komutan Thomas Stafford, komuta modülü pilotu Vance D. Brand ve kenetlenme modülü pilotu Donald Slayton'a Sovyetler Birliği'nde Soyuz uzay aracının yanı sıra mürettebat eğitim ve fırlatma alanlarını inceleme izni verildi. Apollo-Soyuz uçuşu Stafford'ın 4. uçuşuydu. Bir hava kuvvetleri generali olarak Gemini 6 ve Gemini 9'da uçmuş ve Apollo 10 uçuşuna da komuta etmişti. Bir deniz piyadesi subayı olan Brand, daha sonra 3 uzay mekiği görevinde uçtu.
Bir hava kuvvetleri subayı olan Slayton, 1959'da seçilen Mercury 7 astronotlarından biriydi. Ancak düzensiz bir kalp atışı onun uçuşuna engel olmuştu. 1970'lerin ortalarında tekrardan uçuş izni aldıktan sonra 51 yaşındaki Slayton, 77 yaşındaki John Glenn 1998'de uzay mekiği Discovery ile uçana kadar uzaydaki en yaşlı adam oldu. Bir hava kuvvetleri subayı olan komutan Alexey Leonov, 2 kişilik Soyuz ekibine liderlik etti. Leonov, 18 Mart 1965'te Voskhod 2 görevi sırasında kapsülden çıkarak 12 dakika boyunca uzayda yürüyen ilk insan olmuştu. Bu uzay yürüyüşüyle ilgili videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Videonun linkini aşağıdaki açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Sovyet uçuş mühendisi Valeri Kubasov, daha önce Soyuz 6 ile uçmuş ve daha sonra Soyuz 36'nın Salyut 6 uzay istasyonuna uçuşunu yönetmiş bir sivil kökenli kozmonottu. Soyuz 19, Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden doğu yaz saatiyle sabah 8:20'de fırlatıldı. Apollo uzay aracı ise 7,5 saat sonra Florida Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39B'den kalktı. Uzay aracı 2 gün boyunca yanaşma pozisyonunda yörüngede durdu ve gerekli ayarlamaları yaptı. Dünya çapında televizyon izleyicileri bu olaya naklen şahit olurken Apollo-Soyuz 17 Temmuz günü öğle vakti başarıyla kenetlendi. Kenetlenmeden 3 saat sonra kapaklar açıldı. Stafford ve Leonov uzay araştırmaları tarihinde bir dönüm noktası olan bu etkinlikte el sıkıştılar. Mürettebat, Sovyet Başkanı Leonid Brejnev ve ABD Başkanı Richard Nixon'dan olumlu çağrılar aldı. Her iki ülkede dikilmek üzere ağaç tohumları ve ulusal bayraklar dahil olmak üzere karşılıklı hediye değiş tokuşunda bulundular ve ayrılmadan önce birlikte yemek yediler. 18 Temmuz'da mürettebat yer değiştirdi. Brand, Soyuz 19'da Kubasov ile çalışırken Leonov, Apollo gemisinde Stafford ve Slayton'a eşlik etti. Uzay yolcuları daha sonra araçları televizyon seyircilerine de gezdirdiler. Birlikte öğle yemeği yediler ve bazı bilimsel deneyler yaptılar. Öğleden sonra Leonov ve Stafford Soyuz 19'a taşınırken Kubasov ve Brand Apollo uzay aracında Slayton ile buluştu. Kenetlenme modülünün kapağı son kez kapanmadan önce yine hediye değiş tokuşu ve el sıkışmalarda bulunuldu. Her iki uzay aracının mürettebatı birlikte geçirdikleri süre boyunca birbirlerinin dillerinde konuşmuşlardı. Leonov, Stafford'ın kendine özgü Güney Amerikan aksanının İngilizce, Rusça ve Oklahomski olmak üzere 3 dilin konuşulmasına neden olmasını gülerek anlattı. Uzay aracı 19 Temmuz'da ayrıldı ve Apollo yapay bir güneş tutulması oluşturmak için güneşi bloke ederek kozmonotların güneşin koronasının fotoğrafını çekmesine olanak sağladı. Daha sonra ikinci bir kenetlenme daha yapıldı ve ardından son kalkış öğlene doğru gerçekleşti. Soyuz 19, 2 gün sonra Baykonur Kozmodromu yakınlarındaki beklenen iniş konumundan 7 milden daha az bir mesafede Dünya'ya güvenli bir şekilde indi. Apollo'nun Dünya'ya inmesi 24 Temmuz öğleden sonra Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşti ve astronotlar USS New Orleans amfibi savaş gemisine alındılar. İniş sırasında mürettebat yanlışlıkla açık kalan bir hava girişi yüzünden nitrojen tetroksit dumanlarına maruz kaldığı için sağlık önlemi nedeniyle Hawaii'de 2 hafta boyunca bir hastanede tedavi edildiler ve gözetim altında kaldılar. Apollo-Soyuz test projesi 1994'te başlayarak
Astronotların kozmonotlarla yaklaşık 1000 gün boyunca uzayda yan yana yaşadığı Shuttle Mir programı da dahil olmak üzere uzayda gelecekteki ve 2028'e kadar devam etmesi planlanan Uluslararası Uzay İstasyonu programına hazırlık aşamasında ABD-Sovyet işbirliğine kapı açan büyük bir başarıydı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz diğer tarih videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Bir başka konuda buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın.